Ben en çok pengueni merak ediyorum baba. Buzun üstünde o paytak paytak yürüyüşü yok mu? Bir de bakıyor öyle. Yarasa mağarası bile varmış baba. Yarasa mağarası hep vardı ama sen hatırlayamayacak kadar küçüktün Tens. Peki ya sen baba? Sen parkta en çok neyi görmek istiyorsun? Jokerleri tabii. Ama en çok da 2 ay önce doğan Jack Nichols'ı Joker'i. Baba şuraya bak. Çok güzel bir park yapmışlar. Keşke staj görüşmesine değil de gezmeye gelmiş olsaydım. Gaziantep'teki Batman Park hiç böyle değildi. Yarısını müfettiş kordonlarla doldurmuşlardı. Bir devlet dairesini gezmekten farksızdı. Verdiğim paraya acımıştım. Ben de Denizli'de gitmiştim. Çok yaşlı bir Batman vardı. Batman Alfred'le aynı yaştaydı. Yücel Hoca görse var ya. Takar böyle şeyleri. Sence Orhan Bey'i tekrar aramak olur mu? Yücel Hoca sana adamın ofisinin numarasını verdi. Arayabiliriz, aramazsam böyle telefona. Baktı 10 tane numara. İlk günden noni olmayalım adamla. Dur ya, şurada danışma var. Bizim bugün Orhan Bey'le staj görüşmemiz vardı da. Telefonu meşgul, bir türlü ulaşamadık. Ulaşamamanız normal genç efendiler. Orhan Bey parkımızın şurasında önemli bir sorunu çözmekle meşgul. Teşekkürler, çok Evet. Sizden aldığımız şemsiye 2. haftadan bozuldu. Benim penguenim senin dandik şemsiyenle süzülürken düşüp bacağını kırdı. Bak, sözleşme elimde duruyor. Ne diyor burada? 100 kiloluk penguen için çelik eşan şemsiye. Bu işi yapamıyorsanız baştan söyleyin. Tedarikçimi değiştireyim. Yücel Hoca'nın. 100 kiloydu. Hayır arkadaşım, almadı benim penguenim kilomilo. İyileşecek mi iyileşmeyecek mi o bile belli değil. Kim verecek benim penguenimin hesabını? Sen verebilecek misin? Ha? Tamam, hadi arasın, bekliyorum. Kemiğinin beyazı gözükmüş çocuklar. Anam anam diye ağlamış. Sabah olmuş olay ziyaretçi yokken. Pik saatte düşseydi ne yapacaktım? Herkesin gözü önünde. Ulan adam gelmiş bana diyor ki şemsiye en fazla 85 kilo taşır. Fazla yüklenmişsiniz. Zaten 100 kilo diye sözleşmemde yazmışım ben. Ya sen benim parkıma mühür mü vurdurmak istiyorsun adam? Bir yandan bunlar, bir yandan çevreciler. Çocuğun biri çekmiş Bruce Wayne'i koymuş Instagram'a. Haber siteleri yazmış, bu Bruce Wayne niye üzgün? Bu Bruce Wayne hangi şartlar altında yaşıyor? Onu anlamadılar. Bruce Wayne'in annesi babası öldüğü için üzgün olmaması düşünülemez. Cahillik demeyelim de bilgisizlik tanıdı. Ona bakarsanız Aquapark'ta da yunuslar sürekli sırıtıyor. O yunuslar da mutlu o zaman. Onların bakış açısıyla. İşte aradığım stajyerler ya. Fişek gibi, tabanca gibi. Böyle çat çat söyleyeceksin. Kendine güveneceksin. Duruşunla da belli edeceksin. Belli edeceksin ki insanlar da sana güvensin. İşlerini de göstereceksin biraz. Penguen için üzüldük. Siz ofis bekliyordunuz değil mi? Ofis siz ben gibi adamları çürütür. Ben sizi savaş alanına yolluyorum. Standlara. İnsan kaynaklarına gidin. Ben mail atmıştım zaten. Kartlarınızı versinler. Derhal işbaşı yapın. Bana bak, benim parkımda bir Batman'simin gözünün bir damla yaşı için zarar gelse dünyayı herkesin başına yıkarım. Pengueni göreceğimize söz vermiştin. Sen benim babam değilsin.
Yomatan, belki Batman'den alacağımız patates kızartması keyfini yerine getirir. O Batman falan değil. Şunun tipine bak. İlk ekli puanımızı aldık. Aslında çocuk haklı. Ben kendimi bir Batman'den çok Alfred gibi hissediyorum. Ben de evde sana hizmet etmekten büyük keyif alıyorum. Tıpkı Alfred'in Bruce Wayne'e hizmet etmekten keyif aldığı gibi. Bir Alfred'e hizmet eden bir Alfred'sin sen ve tabii ben. Pek satış yapamadığınızı gördüm çocuklar. Ne utanç. Sizin değil, almayanların utancı. Patatesin iyisinden anlamazlar. Bunu sakın dinlemeyin. Sizi manipüle etmesine müsaade etmeyin. Burada şartlar gerçekten de kötü. Açlıktan ölüyorum ama biraz patates olsaydı. Kapı aç çeneni komünist. Sakin ol Başkan Nixon, eminim kendi kararlarını verebilirler ama öyle de acıkmıştım ki. Patateslerimiz taze çıktı. Patateslerimizi severdiniz ama Batman de diyor ki vegan. Bilemiyorum. Batman'in dürüstlüğüne inanıyorum. Ama düşününce Joker de bu kafese bir suç işlediği için girmedi. Onu referans alacak olursak Batman de demir parmaklıkları ardında. Bir müşteriyi geri çevireceksek geçerli bir sebebimiz olması gerekir. Eliler Batman'i daha iyi bilecektir. Yani bu şey gibi olmaz mı Sayın Batman? Bir müşteriyi zenci olduğu için geri çevirmek gibi. Hata yapıyorsunuz. Buradan bir çıkabilsem. Eğer patatese de alerjileri Ki yoksa böyle bir durumda müşterinin beyanı esastır. Sağlık raporu soracak değiliz. ücreti mukabilinde herkes patateslerimizden faydalanabilir. Hakça olan bu. Harika, şöyle ödeyeyim. Bir tuzak, tuzak. Herkül ne yapacağız? Joker sanırım kaçtı. Vegan yardım et, inancımı kaybediyorum. Dur bir dakika, önce şunu bilelim. Biz yanlış bir şey yapmadık. Orhan Bey katılmayabilir, bize yüklenecektir. Herkül'e ara bir çözüm bulabiliriz. Elimizdekileri bir gözden geçirelim. Bir soru. Bir Joker'in varsa ve kaçmışsa Joker'ini bulması için kimi çağırırsın? Hayalet avcılarına. Ay Batman'i. Çok doğru. Şansımıza bak ki etrafımız Batman dolu. Peki kaçan Joker'in bir 60'lar Joker ise kimi çağırırsın? 50'ler Batman'i mi? Hiç sanmıyorum. 60'lar Joker'i 50'ler Batman'i telef edecektir. Dark Knight'ı salarsak? Dark Knight 60'lar Joker'ini 2 dakikada yakalayacaktır yakalamasını ama bu sefer de sanırım ki 60'lar Joker'i telef olacaktır. Üstelik daha bugün bir penguen telef olmuşken. Görevden yeni dönmüş bilgisayara bakan Batman'i salsak? Efor sarf edip yorulmuş. Biraz da şarap içmiş. Çok doğru. Tam da bizim Joker'imizin işine girip Batman olmaz mıydı? Haklısın, dövüşürler. İkisi de yorulur. Sonra ikisini de kafese koymak çocuk oyuncağı. Ne yapacağız? Düşünmek. Düşünmek türküsü. Evet, bir fikrim var ama beklentini düşük tut. Bence artık bu durum bizi aşar. İstersen kendimizi boş kafeslerden birine kapatalım. Hem kafeslerden biri dolmuş olur, hem de ortalık sakinleşene kadar güvenli olmuş olur. Ya pardon, çıkaramadım. Siz hangi dönem bekliyorsunuz? Evet, sanırım evet. Neden olmasın? Biz Ersin Karabulut'un şu anda çizmekte olduğu bir Batman'iz. Bir fotoğrafınızı çekebilir miyim? İnternete koymamak kaydıyla tabii.